Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kabızlık. Elimden geldiğince basite indirgeyerek kabızlıkla ilgili ev koşullarında bilmeniz gereken her şeyi anlatmaya çalışacağım. Anlatacağım konular içerisinde çocuğun beslenmesinden, davranış değişikliğinden, organik patoloji dediğimiz hastalıklarla ilgili olan kabızlık durumundan ve aslında hastalıkla ilgili olmayan, bizim organik olmayan patoloji dediğimiz, fonksiyonel kabızlık dediğimiz durumun çözümüyle ilgili birkaç cümle kurmaya çalışacağım. Önce kabızlığın tanımını yapalım. Eğer çocukta 2 haftadan uzun süren zorlukla dışkı yapma durumu varsa buna kabızlık diyoruz. Kabızlık normalden farklı olan bir durumdur. Yani çocuğun normal bir rutini vardır. Bu rutinden daha sert, daha zorlu, daha istemeyerek yapılan bir dışkılama şeklidir. Kabızlık dediğimiz durum bir semptomdur. Yani bir hastalık değildir. Bir tanı değildir. Bir hastalığın bir parçası olabilir. Kabızlığı gördüğümüz zaman öncelikle organik patoloji dediğimiz çocuğun hastalıklarıyla ilgili olabilir, hormon bozukluğu olabilir, anatomik bozukluk olabilir, kullandığı ilaçlar olabilir, bir sürü sebep olabilir. Bunların dışlanması ve gerekiyorsa o ilaçların, o hastalıkların bir an önce tedavisinin verilmesi gerekir. Çünkü organik patolojiler tedavi edilmezse daha ciddi sorunlara yol açabilir. İkinci kısımda bizim esas şu anda anlatacağımız kısım organik olmayan patolojiler. Yani daha çok davranışların yanlış olarak yapıldığı, sonrasında çocukların bu uygunsuz davranışlar sonrasında sıkıntı yaşadığı, zarar gördüğü durumlar olacak. Kısaca organik olmayan patolojileri anlatmam gerekirse bunlar zorlayıcı tuvalet eğitimi, okulda çocuğun dışkı yapmayı reddetmesi, tuvalet korkusu, dikkat eksikliği ve bazı hastalarda cinsel istismar bu fonksiyonel dediğimiz ya da organik olmayan dışkı tutma durumuna neden olabiliyor. Size dışkı tutmanın ya da kabızlığın patofizyolojisi dediğimiz yani mekanizması ile ilgili 2 tane cümle kurmak istiyorum. Birincisi bilmeniz gereken gastrokolik refleks denilen bir refleks var. Bu nedir? Bir besini görürüz. Gördüğümüz anda ağzımızda bazı salgılar salgılanmaya başlanır. Yeriz, hem sinirsel uyarı hem koku ve kimyasal uyarı üzerinden midemiz gene kendince salgılar salgılamaya başlar. Yani daha gördüğümüz zaman ağzımız hazırlandı. Ağzımızla geldikten sonra midemiz hazırlandı. Mideye besin geldikten sonra da bağırsaklar hazırlanıyor. Mideye geldikten sonra bağırsaklar nasıl hazırlanır? İçeriğini boşalt çünkü dışarıdan yemek geldi. Artık yeni yemek için yer açman gerekiyor şeklinde mideden bağırsağa bir emir geçer. Bu gastrokolik reflekstir ve kabızlığın patofizyolojisinde yani mekanizmasında çok önemli bir yer tutar. İkinci mekanizma ise uygunsuz dışkılama ve ağrının varlığı. Eğer uygunsuz dışkılama durumu varsa ve ağrı varsa çocuk istemli kaslarını kullanarak dışkı yapmayı geciktirecektir. Bu 3 basamaklı bir kısır döngüye neden olur. Dışkı gecikir. Dışkı gecikince kaka miktarı artar. 1. Kaka miktarı arttıkça vücut daha fazla kakadan su çekmeye başlar, kalın bağırsaklar ve sertleşir. 2. Hem miktar fazlalaştı hem sertleşti. Çocuk yapamadığı için istemli kaslarını daha fazla kullanır ve daha fazla tutar. Bu 3. aşamada tekrar 1'e döndürür. Çocuk kakasını yapmaz, sertleşir, miktar artar, tutar. Miktar artar, sertleşir, tutar. Ve bu döngü sayesinde, bu döngü yüzünden aslında kabızlık meydana gelir. Yani kabızlığın aslında tedavisinde de biraz sonra anlatacağız. Bu döngünün kırılması var. Sonrasında tabii vücut kendi istenilen şeyi, yapması gereken şeyi yapacaktır. Kabızlığın birçok sebebi var dedik. Organik dedik, organik olmayan dedik. Bizim şu anda anlatacağımız fonksiyonel kabızlık dediğimiz anne babanın eğitimiyle çocuğun davranış değişikliğini düzgün bir şekilde yönlendirerek önüne geçebileceğimiz ve tedavi edebileceğimiz kabızlığı anlatacağım. Fonksiyonel kabızlıkta vücutta herhangi bir sorun yoktur. Vücutta sorun olan şey bizim vücudu yanlış yönlendirmemizdir. Ve çocuklarda görülen en sık kabızlık nedeni fonksiyonel kabızlıktır. Fonksiyonel kabızlığın da en sık nedeni genelde 2-3 yaşlarında çocukların tuvalet eğitimi alışkanlığı sırasında yapmaya çalıştığımız tuvalet eğitimleridir. Bu eğitimler sırasında çocuk eğer bünyesel olarak tuvalet eğitimi almaya uygun değilse ve aile bir şekilde bunu erkenden yapmaya çalışıyorsa işte orada bir kabızlık başlıyor ve bu gerçekten de uzun dönemler çocuğun canını sıkmaya devam ediyor. Yani şunu yapmamanız lazım. İşte benim kaynımın çocuğu vardı. 2,5-3 yaşında başladılar. Çok güzel tuvalet eğitimi aldı. Normale döndü. Benimki de yapar zannettim. Başladım ve kabız olduk ve uzun senelerdir biz bu kabızlıkla uğraşıyoruz diyen aileler oldukça fazla miktarda. Fonksiyonel kabızlığın diğer nedenleri yani tuvalet eğitimi, uygunsuz tuvalet eğitimi dışında diğer nedenleri sayarsak bir şekilde diyette uygunsuz değişiklikler, hastalık ya da stres durumları, okulda lavaboya gitmek istememe ya da lavaboya gitmeyi reddetme, oyunlara bağımlı hale gelme ve oyunlara fazla dalmadan dolayı dışkı yapmayı istemli olarak geciktirme. Bu gene üçlü o kısır döngü mekanizması vardı ya, tutuyordu. Tuttuğu için ne oluyordu? Sertleşiyordu, büyüyordu ve istemli tutma artıyordu. Dolayısıyla bu kendini büyüterek daha da fazla, daha da sıkıntılı hale getirerek
devam ettiriyordu. Bir sorunu tedavi etmeniz için önce tanımanız lazım. Şimdi tanı kısmına geçiyoruz. Nasıl tanımamız gerekiyor? En önemli kısım şu. Öncelikle organik patoloji var mı yok mu onu bulmanız lazım. Çünkü organik patoloji varsa daha acildir. Tedavi edilmezse daha büyük sorunlara neden olabilir. O yüzden acilen tanısı konulup tedavi edilmesi lazım. Aynı zamanda tedavi edildiği zaman kabızlık oluşturan şeyi ortadan kaldırdığınız için çocuk normale dönecektir. Daha başka inceleme ya da araştırma yapmanıza gerek kalmayacaktır. Bunun için hikaye, fizik muayene, laboratuvar ve radyografi dediğimiz değişik tanı yöntemlerimiz var. Ben burada daha fazla laboratuvar kısmını anlatmayacağım ya da muayene kısmını anlatmayacağım. Ama doktorunuza giderken özellikle hikayede belirtmeniz gereken bazı noktalar var. Bunu eğer doktorunuza uygun bir şekilde söylerseniz, onu hatırlatırsanız, bazen çünkü gerçek anlamda polikliniklerde bunu sormak için, konuşmak için yeterli zaman olmuyor. Siz bunu anlatırsanız daha uygun şekilde yönlendirilirsiniz. Bunlar nedir? Birincisi mekonyum çıkarma zamanı. Yani çocuk ilk kakasını ilk 24 saatte mi, ilk 48 saatte mi çıkartıyor ya da daha geç mi çıkartıyor? Bu çok önemli bir bulgu. Hirschsprung dediğimiz bir hastalığın tanısını koymak için en önemli bulgudur. İkinci aşamada ne sıklıkta dışkılıyor? Yani haftada bir mi yapıyor? 10 günde bir mi yapıyor? Yoksa 3 günde bir mi yapıyor? Üçüncüsü dışkının içeriği nedir? Yani kan var mı yok mu? O çok önemli. Çocuğun dışkı içeriğinde bol miktarda ve katı oluyor mu olmuyor mu? O çok önemli. Kaç aydır kabız olduğu çok önemli bir bulgu gene. Atıyorum siz eğer 3 aydır ya da 5 aydır bir kabızlığınız varsa kabızlığı 1 ayda yenme şansınız yok. Ortalama kabaca söylüyorum 3 aylık bir kabızlık süreciniz varsa 3 ayda tedavi olması mümkün. Yani neredeyse birebir zaman alabiliyor. Kesin demiyorum buna ama gerçekten de uzun süreler bu kabızlıkla ilgili tedavinin düzenlenmesi gerekebiliyor. Beraberinde çocuğunuzda karın ağrısı var mı yok mu? Bu çok önemli bir bulgu. Ve bir ilaç kullandınız mı? Yani atıyorum bir nörolojik ilaç kullanıyorsanız bunlar genelde antidepresan olabilir ya da antiepileptik dediğimiz epilepsi engelleyici bir ilaç olabilir. Bunlar sinir çalışmasını azalttığı, yavaşlattığı için kabızlığa neden olacak ilaçlardır. Bunların kesilmesi ya da kabızlığı düzeltmek için kullandığınız bir ilaç var mıydı? Nasıl bir tedavi aldınız? Tedaviden bir güzel, olumlu yanıt aldınız mı ya da olumsuz bir yanıt mı aldınız? Ne oldu? Niye bıraktınız? Ne kadar süre kullandınız şeklinde kısa bir özet bilgi. Yani eğer bu anlattığım şeyleri kısaca, düzgün bir şekilde not alıp giderseniz sonrasında sıkıntı yaşamazsınız ve sizin için bu iyi bir şey olur. Gene burada acil bulgulardan bahsetmem gerekiyor. Eğer şu bahsettiğim şeyler varsa kabızlık var artı ateş var. Kabızlık var, karında şişlik var. Kabızlık var, çocukta kusma var. Çocukta mide bulantısı var. Çocukta iştahsızlık var. Çocukta kilo kaybı var. Bunlar organik bir patolojiden dolayı olabilir. Doktorunuza giderseniz ayrıntılı fizik muayenesini yapar. Laboratuvarın incelemesini yapar. Onu yönlendirir. Dediğim gibi buradaki konumuz daha çok evde yapabileceğiniz, alabileceğiniz önlemler ve yapmanız gereken davranış değişiklikleriyle ilgili bilmeniz gereken her şey olacak. Şimdi tedavi kısmına geçtik. Tedavi kısmından kastım sadece fonksiyonel kabızlığın tedavisini nasıl yapacağımızla ilgili. Çünkü organik bir patolojiniz varsa onun tedavisi kendine özgü tedavilerle, atıyorum tiroid hastalığınız vardır. Tiroid ilacı verilerek normale döner. Başka hiçbir şey kullanmanıza gerek kalmaz. Ama fonksiyonel kabızlıkta 3 aşamada bunun tedavisi olur. Birincisi dışkının yumuşatılması. İkincisi dışkının yumuşatılmış halde bir süre çocuğun rahatsız edilmeyecek şekilde bunun devam ettirilmesi, idame dediğimiz. Üçüncüsü de ilacı kesmeye çalıştığımız, artık ilacı bırakmaya çalıştığımız son evre. Şimdi ilk evremizde ne demiştik? Çocukta kabızlık vardı ve sert bir dışkı vardı. Miktarı bol ve çocuğa acı veren bir dışkılama vardı ve bir kısır döngü vardı. Öncelikle hedefimiz bu kısır döngünün kırılması. Tekrar anlatıyorum. Çocuk dışkı yapmıyordu. Dışkı yapmadığı için kaka birikiyordu. Biriktiği için miktar fazlalaştı. İkincisi orada beklediği için vücut su emdi, bağırsaklar ve sertleşti. Üçüncüsü acı duyduğu için çocuk yapmaktan kendini korudu ve yapmadı ve bu kısır döngü devam etti. Öncelikle bunu kesmek için ağızdan dışkı yumuşatıcı şuruplar ve çocuğun poposundaki bu sert dışkının dışarı çıkması için lavmanlar, gerekirse bir kez, iki kez, üç kez yapılan lavmanlar yapılması gerekiyor. Ve çocuğun o dışkıdan kurtarılması gerekiyor. Lavman kısmında bir söylemem gereken çok önemli bir kısım. Sakın sabunla lavman yapmayın. Vücudunuzun dengesini bozar ve orada kalıcı, inatçı, mantar enfeksiyonları başta olmak üzere birçok enfeksiyon neden olur ve hatta çocuğun sadece o bölgesel değil tüm vücutta da bu enfeksiyonlar yayılabilir. İkinci aşamada çeşme suyuyla da lavman yapmaya çalışmayın. Çünkü çeşme sularının içerisindeki miktar hem klorlama hem içeriğindeki mineraller hem içerisindeki mikrobik takip uygun olmadığı için gene vücudunuza ciddi miktarda enfeksiyöz bir şey almış olabilirsiniz. Sorun yaşarsınız. Lavman için doktorların uygun gördüğü eczanelerde satılan uygun ilaçlar var. Bunlarla kullanacaksınız. Birincisi dışkı yumuşatmak için ilaçlar dedik. Hem ağızdan hem popodan alınan ilaçlar. İkincisi oturma banyosu dediğimiz bir durum. Bunu nasıl yapacaksınız? Bir leğen düşünün. Ilık bir
su koyuyorsunuz. Bir su leğeni, tamam mı? Çocuğunuzu bunun içerisine oturtuyorsunuz ama öncesinde buna bir kapak batikon dediğimiz tenderdiyot benzeri ama acısız tenderdiyot diye halk arasında bilinen bir batikon dediğimiz sıvıdan döküyorsunuz. Bir kapak döktünüz. Leğeniniz var. İçinde ılık su var. Karıştırdınız. Çocuğunuz için oturdunuz. Sabah akşam 10 dakika oturtarak o çocuğunuzun poposundaki eğer bir yırtık varsa, bir acı durumu varsa, orada düzelmeyen bir yara varsa bunu düzeltmeye çalışacaksınız. Sonrasında çocuğunuz kalkar, poposunu kurularsınız ve bir tane krem. Bu krem eğer ağrısı acısı varsa bu ağrı acıyı gidermeye yönelik olmalı. Ya da orada bir yara varsa yaranın üstünü kapatmaya yönelik bir krem olmalı. Ve çocuğunuz her dışkı yaptığında poposu ılık suyla yıkanmalı ve uygun şekilde, nazik bir şekilde kurulanmalı. Yani şu şekilde kurulayarak, törpüleyerek çocuğunuzun poposundaki o epitelizasyon dediğimiz kabuk bağlama kısmını yok ederseniz ve çocuğunuz başladığınız noktaya tekrar döner. Nazikçe kuruluyorsunuz. Biraz kuruduktan sonra o kremi sürüyorsunuz ve mümkünse bir 5-10 dakika çocuğunuzun poposunun o ilacı emmesini bekliyorsunuz. Ondan sonra kapatıyorsunuz. Dedik ki dışkı yumuşatıcılar, oturma banyosu, krem. 3. aşama, daha doğrusu 4. aşamada da çocuğunuzun davranış, hayat değişikliği ve beslenme düzeninin tekrar oturtulması lazım. Asla yapmayacağınız şey fast food, kola, cips, fast food adına aklınıza gelebilecek her şey. Onlardan uzak durmanız. Mümkün olduğu kadar posalı yiyeceklerden yemeniz. Çocuk bazen dışkı yapamadığı için, karnı şiştiği için yemek yemeyecektir. Yemek yememeyi önlemeniz lazım. Yani yemek yiyecek ki üst taraftan besin girecek ki mekanizmalar kısmında anlatmıştım. Bu videonun içerisinde hatırlarsınız. Üst taraftan gelecek ki ağzın içerisindeki maddeler mideyi uyaracak. Mide de bağırsakların çalışmasını uyaracak ki bu döngü devam etsin. Aslında vücut denge üzerine kurulmuş bir organ. Bu yüzden dengeyi bozmamanız lazım. Normal yaşamınıza devam etmeniz lazım. Ve tabii ki bol sıvı alarak vücudunuzun sıvı eksikliğini fazla miktarda o dışkıdaki suyu çekerek dışkının sertleşmesini önlemeniz lazım. Birinci aşamada çocuğun dışkısını yumuşattıktan sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşama neydi? İdameydi. Yani devamıydı. Bu olayın devamı. Çocuğun günde 1-2 kez yumuşak kıvamda ağrısız dışkılamasının sağlanmasının devamı. Bu birkaç ay daha devam edecektir. Yani çocuğunuz hemen normale döndü. Biz düzeldik. Hemen ilacı keselim. Yaptığınız anda tekrar başa dönersiniz. Sakın böyle bir şeye girmeyin. Bir şeyden sonra da artık hem psikolojik faktörler hem fizyolojik durumlar buna direnç sağlayacaktır. İlk yaptığınızdan daha zor tedavi olur hale geleceksinizdir. Bunu yapmayın. Aylarca süren idame dediğimiz durumdan sonra artık ilaç kesilmeye çalışılır. Bu ilaç kesilmedeki en önemli kısım da daha önce dediğim gibi nasıl idame kısmı aylarca sürüyordu ki ilacı kesmeniz de bazen ayları bulabilir. Ama şunu asla yapmayın. Bir ayın altında bu ilacı kesmeye çalışmayın. Şöyle yapmanız lazım. 3'te 1, 4'te 1 oranında, 5'te 1 oranında ilacı azaltarak keseceksiniz. Her hafta mesela 5'te 1 miktarını azaltarak kestiniz. Böylelikle yaklaşık 5-6 hafta içerisinde ilacı kesmiş oluyorsunuz. Zaten istediğimiz de bu. Vücut dengeyi bozmadan çalışmaya, düzgün çalışmaya devam edecek. Ve kural şu. Çocuk 3 günden uzun süre dışkılamamış olmaması lazım. Gerekirse 2 günde bir, 3 günde bir dışkı için lavman yapmanız lazım. Destek vermeniz lazım. Çünkü orada dışkı eğer katılaşırsa, sertleşirse tekrar baştaki yumuşatma kısmına dönmeniz gerekebilir. Bunu istemiyoruz. Bu sadece süreci uzatan bir şey. Ve kötü bir istatistik sunacağım. Ne yaparsanız yapın. Bütün anlattığımız şeyleri %100 yapsanız dahil %20 hastada başarısızlık ihtimali var. Ama bu %20 ihtimalin başarısızlığına değil de %80 oranında başarı oranına kanalize olmaya çalışın ve olumlu düşünün. Çocuğunuza da stres yapmayın. Uygun şekilde dediğim basamakları yapın. Ve doktorunuzla görüşerek iletişim içerisinde bulunarak yani ayda bir, 2 ayda bir bu süreç içerisinde doktorunuza kontrole gitmeniz lazım. Herhangi bir probleminiz olmasa dahi gitmeniz lazım ki gerçek anlamda bir problem olmadan sürecin doğru işlediğini hem doktorunuz takip edebilsin hem de siz kafanızdaki soru işaretlerini doktorunuza sorarak kafanızda soru işareti olmadan gerçekten tedaviye güvenerek bunu devam ettirin. Şimdilik böyle olsun. Eğer kafanızda takılan bir şey olursa videonun alt kısmına bunu sizden rica ediyorum. Instagram'da gelen mesajların bir kısmı kapalı olarak geliyor ve bana düşmüyor. Haftalar sonra düşebiliyor. O yüzden videonun alt kısmına bana yorum yaparsanız onları en kısa zamanda size cevaplayacağım. Şimdilik böyle. Görüşmek üzere diyelim.